Sevgili izleyiciler, programımızın bu bölümünde implanttan bahsedeceğiz. İmplant nedir, kimlere uygulanır ve özellikle sormak istediğimiz birçok soru var hocamıza. Gerçekten de yeterli kemiği olmayanlar için implant olamamak bir kader midir? Bunları da konuşuyor olacağız. Sizler de bizlere ulaşmak isterseniz hemen telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0090 212 288 06 77 ve 78 numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımıza da canlı sorularınız varsa bekliyoruz efendim. Herkes telefon başında diyelim. Eğer mail göndermek istiyorsanız da info@doktorumyanımda.tv adreslerinden de maillerinizi bekliyoruz. Çene cerrahisi uzmanı Doktor Alper Kaya bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Nasılsınız Alper Bey? Hoş bulduk. Teşekkürler sizleri sormalı. Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. İmplant çok da konuştuğumuz bir konu değil mi Aydın Bey? Çok da yaygınlaşıyor. Çünkü çok fazla diş kaybediyoruz anladığım kadarıyla. O yüzden de keşke kaybetmesek tabii ki ama gözüküyor ama dinleyelim hocamızdan bakalım. Evet, yani dişi kaybedince herhalde şu anda implant en iyi çare gibi geliyor bana. Çünkü diğer yöntemlere bakıldığında belki mutlaka kullanılan daha hala yöntemler var ama hani bir dişin yerine bir dişin yapılıyor olması çok daha mantıklı gibi geliyor. Yani artık çürük nedeniyle diş kayıplarından ziyade diş eti rahatsızlıklarıyla da dişler kaybedilebiliyor. Bunlar hani bir tane iki tane diş değil, ağızdaki bütün dişler kaybedilebileceği gibi bunların yeniden yapılması da bir problem oluyor. Hastalar hareketli protez istemiyorlar. Hareketli protezin genç yaşta bir insanın ağzına girmesi çok da kabul edilebilir bir şey olarak gelmiyor. Sabit uygulamalarda da implanttan başka çare kalmıyor. Onun dışında hastalar artık diğer dişlerini daha fazla korumak istiyor. Diş çekiminden sonra yapılacak köprü uygulamaları yanlardaki dişleri küçültülüp köprü şeklinde tamamlanabiliyor ve o dişler sapasağlamken küçültülmüş oluyor, zarar görmüş feda oluyor. Feda ediliyor o iki diş değil mi? Aynen öyle. Hem de sapasağlam dişler. Yazık. Ve hani genel olarak halk arasında da bilinen bir şey. Dişe birazcık dokunduğumuz takdirde ileride problem oluşma olasılığı daha da fazla olur. O yüzden mesela çok kuru, ilerlemeyen çürükleri dokunmuyoruz, açmıyoruz. Ama dişi mesela ne kadar fazla madde kaldırırsak dişten ileride problem oluşma olasılığı o kadar fazla olur. O açıdan köprü yapılan dişler de çok uzun vadeli olmuyor. Çok sağlıklı kalamıyorlar aslında. Aynen öyle, çünkü bir süre sonra o dişlerde de diş eti rahatsızlıkları ya da çürükler vesaire görülebiliyor. Tabii bakımları da zorlaşıyor aslında bir nebze de olsa. Evet, köprülerde en sık karşılaştığımız problem ağız kokusu. Hastalar ne kadar iyi temizlerlerse temizlesinler ağız kokusu olabiliyor. Diş eti çekilmesinden sonra görünen hoş olmayan bir görüntü oluşabiliyor. O yüzden en pratik ve invazif yöntem karşımıza implant olarak çıkıyor. Aynen gerçekten. Öyle. Aslında hani son yıllarda diş hekimliğinin gerçekten geldiği nokta işte bu estetik diş, gülüş tasarımları hani bir tarafa. Şimdi artık dudaklara bile müdahaleler var diş hekimlerinde. Ama yine de en büyük çığır implantlarla ilgili gibi geliyor bana. Çünkü ciddi de değişiklikler var yeni yöntem implantlarda herhalde, değil mi? Bir de doğallığı da sağlıyor. Diğer söylediğiniz birçok şey doğal durmazken implantlar oldukça doğal, kendi dişimiz gibi yerini alıyor. Aynen öyle, yani bir tane dişin estetiğini ayarlamakla ağza yapacağımız, köprülü yapacağımız 6-7 tane dişin estetiğini ayarlamak aynı derecede olmuyor. Ayrıca köprüler diş etinin üstünden yükselen porselenler şeklinde görülürken implantta dişin içinden, yani diş etin içinden çıkıyormuş gibi bir görüntü oluyor. Bu da tabii ki daha çok doğal görüntü oluyor. Doğal halini almış Aynen oluyor öyle. aslında. O yüzden hani implantlarla ilgili yapılan tedaviler diğer dişlere daha az zarar verdiği gibi daha da doğal oluyorlar. Ama korku açısından şimdi biz hani böyle bir korku var. Diş hekimine gitme endişesi. Evet, maalesef. Evet, belki şimdiki çocuklarda yok. Hani çok daha bilinçli olarak çocuklarımızı biz rutin kontrollere götürmeye çalışıyoruz ama bizim kuşaklara, daha öncekilere baktığınızda diş hekimiyle korkutularak büyütülen bir kuşağız. Dolayısıyla da şimdi size böyle bir vida sistemi yerleştireceğiz işte kemiğinize falan demek insanı endişe ettiriyor ama son dönemlerde hani yaptığımız programlardan da biliyorum artık hani implant çakmak değil de neredeyse ameliyatsız hani çok büyük operasyonlara gerek kalmadan o implantın oraya yerleştirilmesinden bahsediliyor. Neler değişti bu süre zarfında? Eskiden bahsettiğiniz gibi anesteziklerin uyuşturmak için kullanılan maddelerin geliştirilmesiyle beraber hastaların artık ağrı duyması sıfıra yakın oldu. Hatta sıfır bile diyebiliriz. Bunun yanında lokal anesteziler dışında genel anesteziyi de kullanıyoruz. Yani hasta gene ben iğneyi dahi görmeyeyim diyorsa uyutup
işlemlerini öyle yapabiliyoruz. Hem hasta işlem öncesi psikolojik bir travma bile yaşamıyor. Yaşamıyor, İşlem strese sırasında zaten girmemiş yaşamıyor oluyor. ama işlem öncesinde bile benim bazı hastalarım var. Bir hafta öncesinden uykularım kaçtı, korkuyorum vesaire diyen insanlar var. Ameliyat gününe uykusuz bir şekilde gelen hastalarım var. Böyle bir duruma karşılaşmamak adına hastaları sedasyon diyoruz. Bu damardan verilen hafif hani hastalara anlattığım tarzda çakır keyif yapıyor hastayı ve hasta ne yapıldığını bilmiyor. Ondan sonra bittikten sonra hatırlamıyor bile yapılanları ve işlem sırasında komutlarıma uyuyor. Ağzınızı açın diyorum, açıyor. Kapatın diyorum, kapatıyor. Genel anestezi var. Genel anestezi bildiğiniz gibi uyutma. Artık genel anestezi bilinenin aksine acayip güvenli ve revaçta bir uygulama. Tıpta yapılan bir uygulama. Çaresiz değilsiniz yani. Korkuyorumun Kesinlikle. derecesi neyse ona Hayır, göre bir yani Şöyle bir avantajı da planlama olabilir yapılıyor. mi? Genel anestezinin bir seferde kaç tane implant yapıyorsunuz yahut da yerleştirebiliyorsunuz o kökleriyle ilgili olarak? Hani genel anestezi belki burada birkaç tane yaparken daha da gerekli bir yöntem olabilir. Genel anestezide belli bir sınır yok. Zaten benim genel olarak hani bizim hastane Yunus Emre Hastanesi'nde genel olarak mantığımız hastanın geldiği zaman bir defada işlemlerinin bitmesi. Yani biz genel anesteziye aldığım bir hastaya bir daha operasyon yapmam. O yüzden atıyorum bir hasta geliyor bana. Özellikle yurt dışından gelen hastalar kısa bir zamanı var, kısa zamanda işlerin halledilmesini istiyor. Haklı olarak. Ağzında 20 tane sallanan dişi var. Ben o 20 tane dişi aynı anda çekiyorum ve 14 tane implantını yerleştiriyorum. Hastayı gönderiyorum. Tek seansta. Tek seansta Şimdi yapıyoruz. biz bir taneyi konuşurken 14 tane birdenbire çıktı. Neredeyse dişsiz bir yapıda olacak kişinin. Tamamen Evet. aslında dişleri oluyor. Peki bu implantları yerleştiriyorsunuz ama hemen üzerine dişleri koyabiliyor musunuz? Yoksa orada bir süre beklemek gerekiyor? Hayır, işte implantın belki handikapı diyebiliriz. Böyle bir şey var. İmplant duvara çivi çaktığımız zaman hemen üstüne bir şey asabiliyoruz. İmplantta böyle bir şey yok. İmplant 3 ya da 4 ay kadar kemik içinde kalıp kemikle bir bütün haline geliyor. Yani artık kemiğin bir parçası haline geliyor. İmplantın dış yüzeyi özelliği dolayısıyla böyle bir şey oluyor. Bizim bu zamanı beklememiz gerekiyor. Bu da yaklaşık 3 ile 4 ay arasında geçiyor. Bu sürede işte hastalara geçici köprüler veyahut da geçici takıp çıkartılan protezler yapabiliyoruz. Çünkü İşte o değil mi dişsizliğin klinikten süresine dişsiz, göre. evet yani çıkması da hoş olmaz. Hani arka taraftaysa belki tahammül edilir ama önlerinde diş Ön olması. taraftaysa tabii özellikle bayanlarda muhakkak geçici diş yapıyoruz. Yoksa özellikle benim tercih ettiğim dişi çekip anında implantı koymak. Çünkü 2 defa dediğim gibi operasyon sevmiyorum. Dişi çektiğimiz anda o çekim boşluğuna ben implantını koyuyorum. Hasta ve aynı anda da ölçüsünü alıp teknisyene gönderiyorum. İşler biraz İşlem daha sonuna hızlı kadar oluyor. teknisyen bana geçici dişini de veriyor. Ben dişini çekiyorum, implantını koyuyorum. Teknisyenden gelen geçici dişini yerleştiriyorum. Hastayı 3 ay sonrasında görmek üzere uğurluyorum. Aslında bu çok güzel ama her çekilen diş için mümkün olabiliyor mu yoksa kriterleriniz var mı? Yani kriterlerim var ama 3'te 2 oluyor. Çok aşırı derecede enfeksiyon ve buna bağlı kemik kaybı olmaması gerekiyor. Onu önceden kontrol ediyoruz ama 3'te 2 hatta 5'te 4 hastalarda bunu yapabiliyoruz. Çünkü gerçekten diş çekiminden sonra acayip bir kemik erimesi süreci başlıyor. İmplantı yerleştirince bu süreç duruyor. O yüzden ben bu süreci bloke etmiş oluyorum. Aynı zamanda diş çekiminden sonra orada acayip bir hızla bir iyileşme prosedürü de başlıyor. Bundan da faydalanıyorsunuz. Vücudun kemiği Hızlı. doldurma için bir çabalıyor. Onu da İyi bir- iyileşme yönünde kullanıyorum. Böylece hem hızlı bir iyileşme hem de kısa bir sürede hastanın dişsizliğini, rehabilitasyonu sağlamış Peki, oluyoruz. Kemikle kaynaşıyor herhalde Evet. değil mi implant? Ya bu, Aynen bu öyle. önemli bir farklılık aslında. Çok fazla implant yapılış şekli dinliyoruz ama bu gerçekten hızlandırıcı bir yöntem olarak güzel. Peki implant her şeye rağmen vücudun sonuçta yabancı bir madde takıyoruz buraya. Tutmadığı oluyor mu? Yani implantı reddetmek diye bir kavram var mı? İmplantın reddedilmesiyle ilgili alerji vakaları çok azdır. Yani milyonda bir gibi bir şeydir literatürlerde. Genel olarak implantın steril ortamlarda uygun hasta seçimi ve uygun bir şekilde uygulanan implantın başarısı %97 ile 99 arasındadır. Yani hani aldığınız bir ayakkabının denedikten sonra ayağınıza uymaması gibi bir şeydir bu. Tamamıyla hastanın sonrasındaki ağız hijyeni ve sistemik durumu etkiliyor bu durumu.
Yani biz hastayı aldığımızda bir muayenesini yapıyoruz tabii ki ve herhangi bir şeker hastalığı gibi bir durumu olduğu takdirde doktoruyla konsültasyon yapıyoruz. Konsültasyon sonucunda bize engel bir durum teşkil etmiyorsa işlemini yapıyoruz ve bunun devam etmesini sağlıyoruz. Yani şekerini ya da diğer sistemik hastalarının bu şekilde devam etmesini sağlıyoruz. Bunun dışında ağız hijyeni çok önemli. Hastanın ağız hijyenine iyi bakması gerekiyor. Ama bunlar zaten hastaların hani implant yaptıran hastanın yapacağı şeyler. Hani dişlerini fırçalayacak, implant yaptırmış tabii ki de dişlerini fırçalayacaktır. Şekerini kontrol altında tutacaktır. Sonuçta bir operasyon geçiriyor yani Aynen bununla öyle. ilgili. Ama en önemlisi yani benim en çok sıkıntı çektiğim sigara kullanımı. Sigara içen hastalarda yara iyileşmesi çok kötü olmakta ve bazen implant kayıpları görülmektedir. Ama bu çok sigara içen hastalarda ve sigara içen hastaların da bir kısmında oluyor. Nasıl hani her sigara içen kişi Olmuyorsa. akciğer kanseri olmuyorsa Tabii. onun gibi ama epey büyük bir etkisi var. Evet, zaten sigaranın Sigaranın. her türlü rahatsızlığı olduğu gibi özellikle bu tarz operasyonlarda Direkt duman da ağız içiyle ilişki halinde olduğu için çünkü. ciddi anlamda da bozuyor Direkt iyileşme fiziksel sürecini. teması da önemli. Ama anladığımız tabii kadarıyla. hani Türkiye'de bildiğiniz üzere sigara içimi çok fazla. Benim İmplant hastalarımın yapılamaz da, mı diye düşünürse evet, şu anda kişiler. hastalarımın 3'te 2'si de sigara içiyor açıkçası. Benden saklasalar da biliyorum. O yüzden hani dışarı çıktığımda sigara içebilir miyim sorusunu utanarak soruyorlar ve ben de en azından bir gün içmeseniz iyi olur diyorum. Ama bu şekilde sigara içmeyi bırakan çok hastam var. Bu da Keşke vesile vesile olsa oluyor. ne kadar Aynen da öyle. güzel Çünkü olur. o kadar eziyet çekiyor, o kadar bir maliyeti de var. Maliyet veriyor ve o implantları kaybetmeye göze alamıyor. Sigarayı kaybediyor. Ne güzel. Böylece her iki Sağlığını tarafta kazanmış oluyor. aslında. Aynen öyle. Peki biraz da şu çene kemiğinin yapısından bahsedelim. Çünkü dediniz ki siz hemen dişi çekip yaparsak işte oradaki çene kemiğinde de bir kayıp olmamış oluyor. Şimdi uzun süre dişsiz kalmış kişilerde oluyor. İşte bildiğimiz kadarıyla kadınlarda değil mi hocam? Menopoz döneminde bir kemik erimesi var. Bu kişilere Alt çene, üst çene baktığınızda farklı olabiliyor kemik yoğunluğu farklılıkları var. açısından. İmplant yapılamaz dediğiniz durumlar var mı? Yoksa orada da ciddi anlamda teknoloji gelişti ve oradaki kemik tekrardan yapılandırılabiliyor mu? İmplant yapılamaz dediğim herhalde şimdiye kadar hatırlamıyorum. Hasta yok. İmplantları modifiye edebiliyoruz. Mesela hastalarda mesela çok uzun süre önce dişlerini çektirmiş acayip bir kemik erimesi var. Ve bu hasta zaten takıp çıkartılan protez kullanıyor. Ama tutmadığından şikayetçi. Ben bu hastanın bütün ağzına implant yapıp sabite çevirmek yapacak kadar kemiğim yok. Ve buna da gerek görmüyorum. Hastanın ön bölgesine 2 ya da 3 tane implant yapıp çünkü genelde ön bölgede kemik erimesi çok az düzeyde oluyor ve bize yeterli implant için kemik sağlıyor. Oraya 2 ya da 3 tane implant yapıp hastanın mevcut protezini bu implantların üzerine oturtarak onun daha sabit, daha kullanışlı bir hale gelmesini sağlıyoruz. Onun dışında genç bir hastaysa ve hareketli protez kullanamıyorsa bunun için değişik hani kemik tozları, halk arasında bilinen kemik grefleri veyahut da ağzın ya da vücudun başka yerinden alınan kemiklerle destekleyebiliyoruz bunu. Yani hiçbir zaman ben hastaya implant yapılamaz, başka da bir imkan yok diyemem. Tabii bunlar maliyeti ve işlem süresini uzatan işlemler. Muhakkak genel anestezi altında yapılması gereken ve bir kemik nakli yapıldıktan sonra 6 ay kadar süre beklemek gerekiyor ki o kemiğin orada tamamıyla diğer kemikle İmplantı sonra mı birleşmesi için. yapıyorsunuz? Bazen birlikte yapıyoruz iyileşmesi beraber, bazen implant sonrasında olabiliyor. Bu durumda işlem 3-4 aydan 1 yıla uzayabiliyor. İmkansız değil ama zor bir şekilde olabiliyor ama hani bu şekilde kemik nakli yaptığımız hastalarımız da çok az. Çünkü artık yeni teknolojilerle implantlar ince, uzun, çok farklı formlarda çıkarılabiliyor. Ve bizim hani o anki ihtiyacımıza uygun implantı sağlayabiliyor. Evet ya da yerini değiştiriyorsunuz anladığım kadarıyla. En azından tutunacağı bölgeler belki Aynen, çok güzel farklılaştırılarak. söylediniz. Yerini değiştirebiliyoruz. Bu durumda köprü yaparaktan o kemiğin eksilmiş bölümü, defekt olan bölgeye atlayıp yan tarafından destek alabiliyoruz. Peki implantları kişiler yaptırdı. Hani işte anestezi altında yaptırdı ya da ağrı çekmedi. Sonuçta orada cerrah uğraşıyor işle. Sizlere düşen görevler var. Sonrasında bir ağrısı, sızısı oluyor mu ya da morarma gibi şikayetleri oluyor mu? İşte reddetmiyor dedik ama nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bu 3 aylık dönem nasıl geçecek? 3 aylık dönem zaten normal hayatını yaşayacak. Çünkü bir haftadan sonra hasta zaten ağzına implantının olduğunu bile fark etmeyecek. Çünkü diş eti kapatacak üstünü.
Bir haftalık süreç implantın ne kadar çok sayıda yapıldığı ve birazcık da kişisel faktörlere bağlı. Bazen hastalara 6 tane implant yapıyorum. Yüzünde hiçbir şişlik, morluk yokken bir tane implant yapıp moraran hastalar var. Bu biraz da kişinin bireysel farklılıklarıyla görece olarak değişebiliyor. Hastanın ama genel olarak hani genel anestezide bahsettiğiniz gibi çok sayıda implantı yaptığım vakalarda bir hafta ya da 10 gün iyileşme dönemi var diyoruz ve bu dönemde şişlikler, morluklar normal, ağız hijyeninize dikkat edin, yumuşak şeyler yiyin deyip hastaya gönderiyoruz. 10-15 gün sonra hasta zaten ağzına implant olduğunu fark etmiyor. Normal ağzındaki yaralar iyileşiyor ve 3 ay sonra bize geldiğinde hiç ağzında herhangi bir şey görünmüyor. Peki şunu da çok merak ediyorum. Şimdi siz onu implantı yerleştirdiniz. Sonuçta orası diş etiyle kapandı. Evet. Tekrar siz oraya dişi koyabilmeniz için yeniden bir kesik falan oluşturuyor musunuz orada diş etinde? Evet, diş etinde küçük bir kapak açıyoruz, pencere açıyoruz. Ama tabi bu çok küçük bir lokal anesteziyle yapılan bir işlem. O kapağı açtıktan sonra üzerine abutment dediğimiz dişin sanki diş kesikmiş gibi bir formu olan yapıları implantın içine yerleştiriyoruz ve onun üzerinden ölçüsünü alıyoruz. Onun üzerinden ölçüsü alınıyor. Peki bu diş kaybı genellikle hani orta yaş ya da yaşlı dediğimiz hastalarda fazla ve implantları da muhtemelen bu yaş grubu fazlaca yaptırıyor. Ancak bunların bir de zeminde yatan kronik hastalıkları çok olabiliyor. Hipertansiyon bunların başında, diyabeti bahsettiniz zaten önemli ya da başka birçok kronik hastalık, kanser vakaları olabiliyor. Bu durumlarda implant yapılabilir mi? Daha doğrusu implant yapmaya engel bir hastalık var mı? İmplant yapmaya engel bir hastalık kontrolsüz bir sistemik hastalıktır. Yani hastanın sistemik hastalığının kontrolü yoksa, doktora gitmiyorsa veya ilaçlarını doğru düz kullanmıyorsa ben bu hasta implant yapmam. Ama doktoruyla yıllardır konsültasyonda sürekli kontrollerine giriyor, tahlillerini yaptırıyorsa kalp hastalarına da yapıyoruz, kemik hastalarına da yapıyoruz. Çünkü kontrollü olduğu takdirde normal bir hastadan farkı olmuyor. Çünkü onu normal bir insan kemik seviyesine, işte kanama düzeyine ya da kalp rahatsızlığı varsa kalp sağlığı normal düzeye getiriyorlar. Tabii ki de bunları önceden önlemler vesaire alıyoruz. Ama bu hastalarda zaten doktor kontrolü olduğu için aslında birazcık daha rahat çalışıyorum. Çünkü daha bu hastalar benim verdiğim ilaçlara da çok iyi uyuyorlar. Düzenli kullanacaklardır. Evet, çünkü artık onlar kadrolu hasta olmuş oluyor. Zaten hastaneye alışık insanlar oldukları için çok rahat tedavi edilebiliyor. Onun için doktoruyla ben genelde konsültasyon yapıyorum. Yani şöyle bir hastanız var, ben buna implant yapmak istiyorum, sizin için uygun mu? Doktoru bana bir yazı yazıyor, ben onunla işlemlerini gerçekleştiriyorum. Yolunuza devam ediyorsunuz. Peki Alper Bey, yaş sınırlaması var mı? Hani sistemik hastalıklar kontrol altında tutuluyor ama implantın belirli bir yaşı var mı? Alt ve üst sınır olarak. Alt sınır olarak gelişme tamamlanmış olmalı. Çünkü çekilmiş bir dişe implant yaptıktan sonra çene gelişirse o tabii Sınır başka kaç bir yerde orada? konumlanacaktır. Yaş olarak gelişme sınırı size göre kaç? Alt sınırı artık hani normalde biz 18-20 diyorduk ama şimdi artık 16 yaşında bütün 20 yaşları çıkmış hastalar gelmeye başladı. O yüzden hani bu birazcık daha alt sınır düştü. Üst sınır da acayip yükseldi artık. Mesela bundan 2 gün önce 86 yaşındaki bir hastamıza 2 implant yaptık. Hani bu birazcık da hastanın isteğiyle Kendi alakalı. durumuyla da Aslında o yaşlarda istiyorsa, çok daha gerekli değil mi? Yani ben hep düşünüyorum. Ne kadar yaşadığımız önemli değil, nasıl yaşadığımız kaliteli önemli bir yaşam diyoruz için ya. çok önemli. 2 yılda yaşayacaksak, 3 yılda Aynen yaşayacaksak hani onu kaliteli, gerçekten şimdi o protezleri kullanan kişiler biliyorlar ama onların yapıştırıcıları falan satıldığına belli bir göre yaştan demek sonra ki yemek zor çok bir iş. önemli bir faktör oluyor. Bundan Yemek bahsedecektim, yiyemeyen evet. insanlar hayatta da mutsuz oluyorlar. Hani yemek de en önemli sağlıklı dişler. Sağlıklı diş olmadığı takdirde yemek yiyorlar. Mide problemleri olması da aynı zamanda onun gibi. Sağlıklı dişlerle daha rahat yiyip daha da sağlıklı olabiliyor. O açıdan da yaşlandıktan sonra açıkçası Konfor çok daha önemli. önemli Aynen gerçekten öyle. de. Merak ediyorum. Yapıldı implant. Normal hayatıma devam ettim ama havaalanından acaba X-ray'e yakalanır mıyım? Ya da bir MR çektireceğim, CT çektireceğim. Sorun olur mu? Sorun olur mu? Var mı implantın böyle bir handikapı? Evet, o da hastalarımızın sorduğu sorulardan biri. Aslında bunlar şehir efsanelerinden biri. MR'da problem yaşar mıyım veyahut da X-ray'de öter miyim falan gibi bana da sorular geliyor. İmplantın materyali titanyum. İçerisinde ferromanyetik dediğimiz demir alaşımları yok. O yüzden manyetik alana girmiyor.
Ve MR manyetik alanı olan bir onlara spesifik bir uygulama olduğu için implanttaki titanyumu görmüyor. Ama şöyle bir şey olabiliyor. İmplantın yapılmış bölgeden alınacak bir MR'da görüntünün distorsiyona uğraması, yani görüntünün bulanıklaşması normal olabiliyor. Ama onun dışında hiçbir problem yaşamıyorlar. Ama yeni yapılan MR cihazları da onu da algılayabiliyor. O yüzden artık o da problem sorun olmaktan çıktı. çıktı. Evet. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. Çok kıymetliydi gerçekten.